Herkese merhaba, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere evliliğe dayanan yeşil kart başvurularında ilk başvuru paketinin içine hangi belgeleri koyup başvuruyu başlatıyoruz? İşte bu belgeler hakkında size bilgi vereceğim. Öncelikle ben son 10 yıldır ABD'de evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları yapıyorum. Bu süre zarfında onlarca çifte evliliğe dayanan yeşil kart başvurularında yardımcı olma şansı ve mutluluğu yakaladım. Ben hatta ofiste evlilik dosyalarını mutlu dosyalar olarak adlandırıyorum ve bu dosyalar üzerine çalışmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Şimdi önceki videolarımda evliliğe dayanan yeşil kart başvurularında hangi formlar hazırlanıyor bunlar hakkında konuşmuştuk sizlerle. Bu formlara ek olarak formlarda beyan ettiğimiz bilgilerin doğruluğunu göstermemiz gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Tabii ki sunacağımız belgelerle. Bu belgeleri ben 3 kısma ayırıyorum. Birincisi yabancı uyruklu eşten yani sizden gereken belgeler. İkincisi ABD vatandaşından gereken belgeler ve üçüncüsü de ilişkiyi kanıtlayan belgeler. Bu arada bu videoya devam etmeden önce evlilik serimiz sizi meraklandırdıysa ve bu konuda daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi yabancı uyruklu eşten yani sizden aldığımız belgelerle başlayalım. Öncelikle sizin ABD'ye yasal girişinizi gösteren belgeler gerekiyor. Bunlar nedir? Pasaportun ilk sayfasının yani kimlik bilgilerinin olduğu sayfanın kopyası. Sonra ABD'ye girdiğinizde pasaportunuza bir damga basarlar. O damganın kopyası ve tabii ki vizenizin kopyası. Bir de ABD'ye giriş bilgilerinizi içeren I-94 denen bir belge var. ABD'ye göçmen olmayan vize ile giriş yapan herkesin bir I-94 belgesi vardır. Bu belgeyi www.cbp.gov adresinden indirebiliyorsunuz. Bu sizin Amerika'ya yasal girişinizi gösteren resmi belgedir. Bu yasal girişi gösteren belgelere ek olarak eğer daha önce ABD'ye giriş çıkış yapmışsanız giriş çıkışlarınızı gösteren bütün damgaları ve daha önceden almış olduğunuz bütün ABD vizelerinin kopyalarını da yeşil kart başvurunuza ekliyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar, göçmenlik ofisine bu belgelerin kopyalarını veriyoruz. Pasaportunuzu başvuruya ekleyip de göndermeyin lütfen. Eğer ABD'de ehliyetiniz ya da herhangi bir eyaletten aldığınız kimlik kartınız varsa bunları da tabii ekliyoruz. Türkiye ehliyetiniz varsa onu da kullanıyoruz. Şimdi doğum sertifikası çok önemli. Türkiye'den nüfus cüzdanınız ya da vukuatlı nüfus cüzdanı örneğini kullanıyoruz. Aynı şekilde doğumunuzu gösteren her türlü kütük kaydı, nüfus kaydı örneği tarzı dokümanlar varsa onları da dosyamıza ekliyoruz. Tabii ki İngilizce tercümeleriyle birlikte. En önemli belgelerden bir tanesi tabii ki sizin evlilik sertifikanız. Türkiye'de de evlenmiş olabilirsiniz, Amerika'da da evlenmiş olabilirsiniz. Herhangi bir fark yok. Türkiye'deki evlilik cüzdanlarının arkasında İngilizceleri var. O yüzden bunu İngilizceye çevirmeye gerek olmuyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar ABD'de evlilik prosedürünü size biraz açıklamak istiyorum ve özellikle kafa karıştırabilecek bazı noktaların altını çizeceğim. Öncelikle Amerika'da evlilik için online randevu alıyorsunuz. Ücreti $100, $130 arasında değişebiliyor. Bu şehirden şehre göre farklılık gösteriyor. Randevunuza gidip evlenme lisansınızı öncelikle alıyorsunuz. Bu şu demek: 90 gün içerisinde siz işte bu lisansla evlenebilirsiniz demek. Evlendiniz demek değil henüz. Bu aklınızda olsun. Bu lisans sizin evlilik cüzdanınız değil arkadaşlar. Burada hep karışıklık oluyor. Bu lisansı alıyorsunuz. Sonra evleniyorsunuz. İstediğiniz yerde evlenebilirsiniz bu arada. İsterseniz belediye binalarında evlenebilirsiniz. İsterseniz de dışarıda bir restoranda, etkinlik alanında, açık havada yani herhangi bir yerde evlenebilirsiniz. Tamamen serbest. Evlendikten sonra eşinizle birlikte evlilik lisansının altındaki doldurulması gereken kısımları dolduruyorsunuz. Şahit de dolduruyor ve sonrasında belediye binasına gidip bunu kayda geçirtiyorsunuz. Bazı şehirlerde o anda evlilik cüzdanını alabiliyorsunuz kayda geçirdiğiniz zaman. Ancak çoğu şehirde resmi evlilik
cüzdanınızı 10-15 gün içerisinde evinize posta ile gönderiyorlar. Bizim sizin yeşil kart başvurunuzu başlatabilmemiz için işte bu son resmi evlilik cüzdanına ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Şimdi yeşil kart belgelerine geri dönelim. Daha önceden ABD'de öğrenci olarak bulunmuşsanız ya da şu an ABD'de öğrenci olarak bulunuyorsanız I-20 formlarınızın hepsini başvuruda sunuyoruz. Aynı şekilde ABD içerisinde yasal statü değişikliğine başvuru yapmışsanız bu belgeleri de sunuyoruz. Kısacası ABD'de göçmenlikle ilgili sizde olan bütün belgelerin kopyalarını göçmenlik ofisine sunuyoruz. ABD'ye turist, öğrenci, J1, yatırımcı, H-1B, çalışma vizesi gibi herhangi bir vize ile giriş yapmış olabilirsiniz. Bu statülerin yasal olduğunu gösteren bütün belgelerimizi de başvurumuza ekliyoruz. Bir diğer önemli husus da şu arkadaşlar. Eğer cezai bir durumunuz varsa, yani geçmişte mahkemelik olmuşsanız ve mahkeme sizin hakkınızda bir karar vermişse, bu durumu öncelikle detaylı bir şekilde göçmenlik avukatınızla konuşmanız gerekiyor. Çünkü bazı suçlar yeşil kart almaya engel olabiliyor. Bir suçtan dolayı yargılandınız ve suçlu bulundunuz. Bu otomatik olarak sizin yeşil kart alamayacağınız anlamına gelmiyor yalnız. Bu aklınızda olsun. Göçmenlik hukukunun kendine özgü kuralları var arkadaşlar. Bu kuralları iyice araştırıp herhangi bir suçtan ceza almışsanız aldığınız cezanın niteliğine bakmak gerekiyor işte. Yeşil kart alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz diye. Tabii ki bunu göçmenlik avukatları en iyi şekilde biliyorlar. Eğer bu tarz durumlarınız varsa mahkemenin son kesinleşmiş kararı gerekiyor arkadaşlar. Bu mahkeme dokümanlarınız Türkçe ise bunların tabii ki İngilizce tercümeleri gerekiyor. Eğer İngilizce ise yani ABD'de bir suç işlemişseniz o zaman ABD'deki son kesinleşmiş mahkeme kararı gerekiyor. Şimdi burada trafik cezalarına ayrı bir paragraf açmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle park cezalarınızı göstermek zorunda değilsiniz. Bunu önceden söylemek istedim. Herkesin mutlaka birkaç tane park cezası vardır. Bu çok normal, hiç sorun değil. Ama eğer alkollü araba kullanma, hız limitini aşma ve buna benzer cezalar almışsanız bunların bütün mahkeme dokümanları gerekiyor. Eğer alkollü veya etki altında araba kullanma cezası almışsanız ki buna DUI diyoruz, bu durumu göçmenlik avukatınızla mutlaka konuşmanız gerekiyor. Bu arada eğer Amerika'da işlediğiniz suçun cezası $500 üzerindeyse bu durumunda tabii ki dokümanlanması gerekiyor. Bu da aklınızda olsun. Bunlara ek olarak daha önce evlenmiş ve boşanmış iseniz son boşanma ilamınız da gerekiyor bu prosedürde. Yabancı uyruklu eşten yani sizden istediğimiz dokümanlar genel hatlarıyla bunlar arkadaşlar. Ama tabii ki bunlarla sınırlı değil. Her başvuru dosyadan dosyaya, kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. O yüzden bunlar genel hatlarıyla sizden istenen belgeler. Ama bunlara ek olarak başka belgelerde sunmanız gerekebilir, aklınızda olsun. Önceki videomda açıklamıştım. Siz bir sağlık kontrolünden geçiyorsunuz ve bu sağlık kontrolünden almış olduğunuz kapalı zarfı başvurunuzla beraber sunuyoruz. Daha önce de söylediğim gibi bu zarfı açmamanız gerekiyor. Bu aklınızda olsun. Lütfen o videoyu izleyin. Sağlık kontrolü hakkında daha detaylı bilgiye o videodan ulaşabilirsiniz. Son olarak da 6 adet ABD pasaportu formatına uygun vesikalık resminiz gerekiyor. Şimdi bu videonun başında 3 grup belgeden bahsetmiştim size. Bunlar birinci grup yani yabancı uyruklu eşten gereken belgeler, ikincisi ABD vatandaşı eşten gereken belgeler ve üçüncüsü evliliğinizi kanıtlamak için hangi dokümanları kullanıyoruz? İşte bu ikinci ve üçüncü grup belgeleri ayrı bir videoda sizlerle konuşacağız arkadaşlar. Eğer yeni bir şeyler öğrendiyseniz, bu video size yardımcı olmuşsa bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olursanız her çarşamba akşamı evliliğe dayalı yeşil kart başvuruları hakkında yayınladığım videoları kaçırmazsınız. Bu konuda bütün sorularınızı aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben ayda birkaç kere soru cevap videosu çekerek sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışıyorum. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve haftaya yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.